Filiz Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Bu videomuzda takipçilerimizden gelen bazı sorular var. Bunları yanıtlamanız için sizlere ileteceğim. Ve onlara en azından sorularına cevap olmak adına sizden bilgiler almaya çalışacağım. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum takipçilerimizden gelen. Mesela biz dünyaya gelmeden önce düşük veya çeşitli sebeplerle yaşamını yitirmiş olan kardeşlerin enerjisini taşıma olayı var mı? Yani bir sonraki kuşağa veya çocuğa bu enerji aktarılabilir mi? Bu çok göreceli bir soru. Birçok bu konuyla ilgili çalışma yaptım. Bazı kişilerde, ailelerde aktarım oluyor, bazılarında olmuyor. Tabii buna da kafayı yordum. Dedim ki niye bazılarında oluyor, bazılarında niye çıkmıyor diye. Şimdi bir aile dizimi yaptığımızda bazen ailede o enerji gözüküyor, bazı ailelerde gözükmüyor. Şunu anladım, eğer anne için bu çok anlam ifade ediyorsa, anne bununla ilgili yoğun bir pişmanlık, üzüntü ya da hala taşıdığı keşkeleri varsa, o enerji o aynı şekilde bir sonraki kardeşe ya da bir sonraki nesle aktarılabiliyor. Bunu net olarak ayrıştırdığım, tespit ettiğim bir sürü dizimlerim oldu. Burada dikkat edilmesi gereken şu anda yaşayan kişinin o çocuğa verdiği, yüklediği anlamın enerjisi aslında. O hiçbir şey ifade etmiyorsa hiçbir yeri olmuyor o alanın içinde. Diğer bir takipçimizin bir sorusuyla devam etmek istiyorum. Bizden önceki nesillerin yaptığı neden bizi etkiliyor? Bu işte karma denilen ya da dede erik çalmış, torun dışı sızlamış denen atasözleriyle bize aktarılan bilginin kısaca özeti, bu dünyaya çıkış hali. Bu bilgiler DNA'lar aracılığıyla aktarılıyor. DNA dediğimiz büyük bir bilgi bankası aslında. Nesilden nesile geçen bir DNA akışı var, genler aracılığıyla. Yani ben neye benzetiyorum? İşte bir ana DNA var, bir de bizim kendi ailemizden gelen DNA'lar var. Ve hep iplikçiklerle aslında şu anda bilimin geldiği noktada o muhteşem bir enformasyon ağıyla birbirimize bağlıyız. Ve bu bağ aslında biz zaman var zannediyoruz. Geçmiş, şimdi, gelecek diye ama sistemin tamamında zaman yok. Bütün zamanlar iç içe var. Dolayısıyla o duygu nesilden nesile aktarılırken zaman olmadığı için evrensel anlamda, bizim yaşadığımız boyut anlamında zaman var. Ama evrensel anlamda zaman olmadığı için de 3 nesil, 5 nesil, 7 nesil öncesinden gelen tüm kaynaklarla aslında aynı anda iç içeyiz. Neden? Çünkü bir böyle kitap, basamak basamak kitaplık gibi düşünecek olursak, kitaplığın merkezi ana DNA olsun ve her basamakta aynı bilgi datasına iplikçiklerle bağlıyız. Bizim yaşam sürecimizde bağlı olduğumuz iplikçik var. Diyelim ki 2000'li yıllar. Yaşama veda ettik, bir üst basamağa çıktık. Artık yaşam boyutunda değiliz de başka bir boyuttayız ve oranın bilgi, yani burada aldığım bilgiyi oraya taşımış oluyorum. Negatifleri de, yani olumsuz olanları da burada bırakarak çıkıyorum aslında ikinci kata. Yani üstümdeki elbiseleri, kıyafetleri, işte ne varsa malımı, mülkümü, her şeyimi bu boyutta bırakıyorum. Sade, çıplak bir şekilde bir üst kata çıkıyorum. Artık burayla bağlantım yok. Oradaki o elbiseyi, işte malı, mülkü kim alacaksa maddesel olarak bunu anlayabiliyoruz. Enerjiyi de bırakıyorum dolayısıyla. Buradan kendime yüklediklerimle, yani sadece datayla çıkıyorum. Her şey bu boyutta kalıyor. Kimin nasibine düşmüşse artık o nasip nasıl oluyor onun hesabını, kitabını bilemiyorum. Kimin nasibine düşmüşse o çöpü o alıyor ve o kullanıyor. Ben neye benzetiyorum bunu? Gibi iplikler var, düğümler var gibi ve nesilden nesile bu düğüm, ben bir kısmını çözüyorum. Düğümün, kalan düğümü çocuğuma veriyorum, torunuma veriyorum, torunumun çocuğuna aktarıyorum gibi. Aktarım kadınla oluyor zaten. Çünkü anne karnında yumurta ve sperm bir araya geldiğinde anne ve baba genlerinden gelen bilgi diyeyim, hard disk birleşiyor ve yeni bir hard disk oluşuyor. O hard diskte de hem iyi özellikler hem güzel kötü özellikler ya da anılar, enerjiler aktarımda bulunuyor. Herkes payına düşeni alıyor. Aslında görevimiz o düğümü çözmek gibi düşün. Düğümü çözüp devam ediyoruz. Dolayısıyla da nesilden nesile aktarım böyle oluyor. Hiçbir zaman ben neslime tertemiz, pür pak bir enerji aktaracağım diye bir şey yok aslında. Çünkü evrensel düzen böyle. Atalarımızın ismini taşımak doğru mudur?
doğum günün atalarından birinin ölüm günü olmasının bir anlamı var mı? Bu bağın bir anlamı var mı, yok mu? Burada da net hani evet bundandır ya da hayır bundan değildir diyemiyoruz. Aynı bu DNA aktarımı gibi bir önceki soruda anlattığım gibi hani genetik olarak payımıza ne düştüyse onu alıyoruz. Eğer dedenin ismini aldıysa hani ağır geldi diye bizde bir tabir vardır. Hani ismi ağır geldi. Belki öyle bir şey ataların dediği, işaret ettiği belki öyle bir noktaydı. Bu moda ataların ismini koyma ama bu çağ için çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık nüfus kayıt sistemi var. Eski zamanlarda öyle bir kayıt sistemi olmadığı için isim öyle devam ediyormuş. İşte soyadı var. Bütün kayıtlar tutuluyor elektronik ortamda. Ama sadece isimle değil bence. Zaten o enerjetik olarak aktarılıyor. İsim onun bir çıkarımı, sonucu. Zaten o yükü dedesinin ismiyle almış oluyor çocuk bir nevi ya da babaannesinin, anneannesinin ismiyle almış oluyor. Ama o yük zaten onda vardı. O isimle alakalandırmak biraz da sebeplere takılmak oluyor bana göre. Sadece gelen bu düğümü keşfedip onu çözmek hayatta, yani bu atalarından gelen yolun bir üst basamağına çıkmak esas olan, gerekli olan. Yani diyelim ki bundan 50-60 yıl önce asfalt yollar çok azdı. Herkes toprak yolda gidiyordu. Yine toprak yolda gitmiyoruz değil mi? Asfalt tercih ediyoruz. İşte evimize, köyümüze ya da yaşadığımız yere asfalt yoldan gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü çağın gereği bu. O yüzden eski adetlerin bir kısmı çok güzel. Ben seviyorum geleneklerimiz, göreneklerimiz ama bu isimde dayatılmasına şahsen karşıyım. Annelere bu ismin konulma hakkının verilmesini düşünüyorum. Çünkü en büyük emeği onlar yapıyorlar. Bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Doğum sırasında yaşananların bebek üzerinde yarattığı olumsuz etkiler var mıdır? Varsa şifalanması mümkün müdür veya bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Doğum sırasında annenin yaşadıkları duygu, düşünceleri aslında anne karnından itibaren çocuğu çok etkileyen bir şey. Çünkü çocuk anneden işte tüm beslenmesini anneden alıyor. Yani gıda olarak beslenmesini de alıyor, duygusal beslenmeyi de ondan alıyor. Ve o sırada anne hangi duygu durumu içindeyse daha çok o duygular aktif hale geliyor çocukta. Çünkü ayırt edemiyor hani bu benim duygum mu, annemin mi duygusu. Biz yetişkinler bile ayırt edemiyoruz. Çoğunu çünkü kopyalıyoruz ayna nöronlarımızla. Annemizden, babamızdan, işte bizi yetiştiren insanlardan kopyalıyoruz. Hani gerçek anlamda bizim kendi düşüncelerimiz değil onlar. Ailemizden kopyaladıklarımız ve bunu kendimizmişiz gibi zannediyoruz. Hani şey gibi düşünün, 100 maymun örneği gibi. Belli bir sayıda tekrarladığımız zaman artık o bizim davranış biçimimiz, modelimiz oluyor. Hani maymunun bir tanesine patates soymayı öğrettikleri zaman bir süre sonra onu öğretirken 100. maymundan sonra artık bütün maymunlar bunu yapabilir hale geliyor. Bizim de çocukken aile içinde öğrendiklerimiz otomatikman bizim duygularımız oluyor. Dolayısıyla hem doğumda hem doğum sırasında annenin olumsuz duygularından ya da olumsuz demeyelim, olumsuz duygu hissetmemek gibi bir durum söz konusu değil de böyle keskin ve sivri duygularından diyeyim. Duygusal anlamda yüksek devirli duygular yaşadığı zaman ani korkular, öfkeler, ne bileyim, şiddet, kızgınlık, üzüntü böyle olaylar olduğu zaman ivmesi yüksek oluyor. Ve o yüksek duyguları otomatikman kayıt haline alabiliyoruz. Hani 100 maymun yapmış gibi oluyor kişide. Yani çocuk da onu otomatikman alarak çünkü bütün açık onda ne var, ne verirse anne onu alıyor. Alır ve onu kendininmiş gibi devam eder. Tabii bunda genetik kodların da çok büyük rolü var. Genler çocukla devam ediyor. Korku dolu, endişeli bir aileye sahipsem ya da yapıya sahipsem otomatikman onu aktarmış oluyorum genetik olarak. Bu da anne karnındaki annenin duygularıyla da pekişip öyle doğuyoruz ve öyle yaşamaya başlıyoruz. Şimdi şifalanma bölümüne gelecek olursak şifalanmanın ilk adımı aslında farkındalıktır. Yani çalışmalarda daha çok onun üzerine duruyoruz kalıcı olması için. Neyin neden olduğunu, nasıl öğrenildiğini, nasıl yapıldığını fark ederse birey otomatikman hayatın içinde onu davranışsal olarak yeni bir davranış paterni geliştirerek iyileştirebiliyor özetle. Hayata geçmeyen hiçbir bilginin değeri olduğuna inanmıyorum. O yüzden de hep davranışsal olarak bir takım
çalışmalarla, bir takım uğraşılarla nasıl ailemizden öğrendiysek bilgileri, aynı şekilde bu sefer kendimize yeni bilgi aktarımında bulunmak üzere bütün çalışma programı. Değerli olan da kişinin kendi davranış paterni kendinin geliştirmesi. Yani ben özel olarak şunu şöyle yap, bunu böyle yap demem. Kişinin onu bulup kendi hayatına uygun bir şekilde geçirebilmesi değerli olandır. Öylece şifalanır ve hayatında dönüşüm olur. Değişim değil, dönüşüm olur. Takipçilerimizden gelen son bir sorumuz var. Kayıp ikiz sendromu nedir? Bu durumun şifalanması ile ilgili bir çalışma var mıdır? Son zamanlarda fark edilmiş bir şey. Çünkü her döllenmede aslında 4-5 tane yumurtanın döllendiği ama bir tanesinin ya da bir ikisinin can bulup diğerlerinin gittiğiyle ilgili bir takım bulgular, veriler var. Şöyle ki ben de bunu işte regresyon eğitimi alırken öğrenmiştim. Kayıp ikiz vakalarını. Aslında şimdi bilimsel olarak da birleştirdiğimiz zaman insanın yalnızlık duygusunu çok besleyen bir şey. Eğer bir kişi çok fazla eksik hissediyorsa, yalnız hissediyorsa, hep bir tamamlanmamışlık duygusuyla geziyorsa, enerjetik olarak orada bir kayıp ikiz sendromuna uygun bir enerji alanı oluşmuş demektir. Yani birlikte gelmişler, ben şeye benziyorum, kaydıraktan kayarak, el ele tutuşarak gelmişler ama yarı yolda o oyunu terk edip gitmiş gibi geliyor bana. Görüntü olarak, görüntüsü öyle geliyor diyeyim. Bilimsel olarak da bunun böyle olduğu kanıtlanmış. Bilimsel karşılığını hani benim uzmanlık alanım değil bilmiyorum ama enerji boyutunda bazı çalışmalar, işte dizim çalışmaları yine, regresyon çalışmalarıyla bunun şifalandığına dair bir takım verilerimiz ya da aldığımız sonuçlar oluyor. Ama yani yapılan bizim hiçbir çalışmamızda tıbbi bir tedavi içermiyor yaptığımız şey. Sadece bir farkındalık çalışması özetle. Bana göre farkındalık dediğimiz şey, yani olayı dışarıdan izleyerek o kayıp ikiz enerjisini fark etmek bile karanlıkta olan bir şeyi aydınlığa getiriyor. Yani sol beyne getiriyor. Sol beyin somutlaştırmak istediği için o somut veriyi gördüğü zaman bu bundanmış diyor ve eksik tamamlanıyor. Ama muhakkak o derinliğe kadar inip doğru noktayı, doğru bakış açıyı bulmak gerekiyor. Böyle durumlarda benim önerim, o kim olursa olsun, hani kayıp olmuş olabilir, olmamış olabilir ama bir nevi içinin rahatlaması için bir ağaç dikilmesini öneriyorum. O ağaç aslında bir nevi onun bir canlı göstergesi oluyor. Ona bakmak, büyütmek, arada sırada gidip görmek, hatta evinin yakınında bir yere ya da bahçesi varsa, müsaitse bahçesine ya da evin içinde bir alana koymasını özellikle rica ediyorum ki o tamamlanmışlık enerjisi onunla sağlansın diye. Takipçilerimizden gelen sorular şimdilik bu kadar. Sormak istedikleri yeni soruları olduğunda bu videonun altında açıklama kısmına yazabilirler. Bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.